Şu anda Ermenistan'da Gümrü şehrindeyim ve güne başladık. Şehir merkezi taraflarındayım. Şu an güne yeni başladığım için öncelikle bir kahvaltı yapacak yer arıyorum. Ve etrafta burada bir sürü sebze satan ablalar var burada. Yeşillik, domates, biberler, pazar yeri gibi çok fazla sokak satıcıları var. Sokakta her şey var. Yumurta var, biber var, marul, roka, nane ve birçok şey var burada. Ve şehir merkezine çok yakın yerlerdeyim. Bayağı burada ticaret sokakta dönüyor ya. Bakın arabadan bir sürü malları indiriyorlar burada. Buralarda da yine domates, biberler. Çok fazla sokak satıcısı var burada. Ermenistan'ın başkenti Erivan'a gittiğimizde de orada da görmüştük. Çok fazla sokak satıcıları vardı. Burada da abla burada ceviz satıyor yerde. Burada hayat sokakta. Sokak satıcılığı fazla, yani esnaf dükkanlar da fazlasıyla çok var her yerde. Ama sokakta da fazla insanlar elinde ne varsa, burada domates, biber gibi sokakta satıp para kazanma çabasında çoğu insan. Burası da Gümrü şehrinin tam artık en göbek noktası diyebiliriz. İnsanların genelde en çok bulunduğu bölge buralar. En çok böyle restoranlar, kıyafet dükkanları, alışveriş yerleri gibi yerler burada. Hava da şu an gayet güzel. O yüzden herkes burada hava almak için bu tarafa geliyorlar, takılıyorlar. Ben de bir şehir merkezi tarafını şu an inceliyorum. Neler göreceğiz bakalım burada. Rastgele yürüyoruz şimdi burada. Sakin bir yer ama fazlasıyla Gümrü. Çok fazla sakin bir yer. Yani burada da Erivan'daki gibi böyle hareketlilik fazla pek yok. İnsanlar normal standart hayatını yaşıyorlar burada. Burada bakın Gümrü'de sokakta kuş pazarı var. Burada kuşlar falan satıyorlar. Bakın burada güvercinler, kuşlar falan var. Bakın burada da aynı şekilde. Burada da kuşçu var. Sokakta bayağı kuş ticareti dönüyor ya. Bayağı ilginç. Sokakta kuş ticaretleri dönüyor. Etrafta çok fazla polis ve asker kontrolü var ya. Hele arkadaki bulunduğum yerde nereden baksanız bir 50-60 tane asker vardı. Orada video çekmedim. Orada çünkü askerler bir çekse beni kenara Türk olarak burada. Hayatta askerler burada 50 tane asker var, çıkartmazlardı beni. Şimdi düz yürümeye devam ediyorum. Turistik yerler şu an buralar. Şehrin merkezi. Kalabalıkça kahve dükkanları. Ben de şimdi şurada bir yemek yiyeceğim şimdi. Dünkü çektiğim videoyu biliyorsunuzdur. Burada bir tane polis tarafından sorguya çekilmiştim. Bayağı sert, kötü bir şekildeydi. O dünde kalmıştı. O yüzden burada tedbirli davranmaya çalışıyorum. Çünkü Gümrü'de burası gerçekten sıkıntı ırkçılık olarak. Çünkü başkent Erivan'da pek sıkıntı yok. Yani az, ama bu Gümrü şehrinde inanılmaz fazla ırkçılık var. Dün zaten burada polis sorgusuna fazlasıyla çekilmiştim. Tam da bu noktada olmuştu. O yüzden burada tedbirli davranmaya çalışıyorum. Şimdi şurada bir yemek yiyelim. Hadi bir kahvaltı yapalım. Şimdi yemeğe geldim. Çok güzel bir yemek söyledim. Bakın yemeğim bu. Bu şekilde yumurta, peynir ve bu yemeğin ismi çoğu kişi biliyordur, haçapuri. Aslında haçapuri bir Ermeni yemeği değil, orijinali Gürcistan yemeğidir. Gürcistan'da çok ünlü bir yemektir. Geldim restoranda buldum haçapuri. Hadi dedim bir Gürcü yemeği yiyeyim, haçapuri. Hem de kahvaltılık olarak yumurtalı, peynirli, gayet güzel. Dün de burada kahvaltı yapmıştım. Böyle güzel bir restoran. Yani bu yer, geldiğim yer bu Gümrü şehrinin en kaliteli restoranlarından birisi ve bu haçapuri'nin fiyatı 1300 dirham, yani o da yaklaşık 3 dolar gibi bir fiyatı var. Şimdi ben yemeği yedim, kalktım ve size bir olaydan bahsedeceğim. Az önce çok ilginç ve güzel bir olay yaşadım. Hatta belki de bir haftadır hemen hemen Ermenistan'dayım ve yaşadığım en güzel olayı yaşadım diyebilirim. Ya gerçekten Ermenistan'daki en güzel, en pozitif anımı yaşadım. Bakın şu arkamdaki restoran Monçik isminde bir restoran. Dün de gelip burada yemek yemiştim. Bir önceki videomda görmüşsünüzdür bu şekilde. Size de önerebilirim. Monçik restoranı bu Gümrü'deki en kaliteli güzel restoranlardan birisi. Bu arada bir reklam falan değildir. Neyse, ben şimdi az önce yemeği yerken, hatta video çektim, yemeği gösterdim. Sonrasında yemeği yerken bu restoranın menajeri, yani en üst rütbedeki yönetici kadın masama geldi ve Türkçe konuşarak bana merhaba dedi. Ben de merhaba dedim, nasılsın falan dedi. Türkçe konuşmaya başladı benimle. Yani restoranın en üst, yani menajeri. Ondan sonra dedim merhaba dedim, Türkçe biliyor musun falan filan derken benim
nereden biliyormuş, nereden görmüş? Ben dün akşam internette, sosyal medya hesaplarımda bir video paylaştım. Instagram'da, TikTok'ta falan, Facebook'ta her yerde bir video paylaştım. Ve benim videom tabi Ermenistan'da şu an Ermenistan IPC ile paylaştığım için benim videom Ermenilere fazlasıyla önerilmiş ve benim videomu çok fazla Ermeniler izlemiş. Özellikle TikTok için konuşuyorum. TikTok'ta bayağı bir Ermeni insanlara önerilmiş benim videom. Hatta ben yorumlara hiç bakmadım da az önce bir kontrol ettim, baktım videomun altında çok fazla Ermenice yorumlar var. Ermenistanlılar çok fazla yorum yazmışlar benim videoma. Neyse, bu Ponçik Ponçik restoranın da menajeri de benim videomu görmüş ama benim Gümrü'de olduğumu bilmiyormuş. Çünkü ben daha Gümrü'ye geldiğimi, paylaşımlarını daha yapmadım. Daha herkes beni şu an Erivan'da sanıyor herkes. Buranın yöneticisi kadın da videoma yorum yazmış. Demiş ki, çok işte hoş geldin ülkemize, Ermenistan'a hoş geldin, lütfen Gümrü'ye gel. Gümrü'ye geldiğinde Ponçik Ponçik restoranında yemek ye. Hani ben burada çalışıyorum gibisinden bir yorum yazmış. Tabii ben bu yorumu görmedim. Hani videoyu paylaştım, yorumlara bakmadım, hiç görmedim. Ben de az önce yemeği yerken bu kadın zaten dün videomu izlemiş, yorum yazmış ve beni görünce, az önce yemek yediğimi görünce tanımış beni. Çok mutlu oldu ve geldi. Bir anda bana selam verdi. Dedi hoş geldin dedi. Dün dedi beni görmüştüm ben dedi. İşte videonun hatta yorum yazmıştım falan. Dedim görmedim dedim. Açtım baktım yorumlara falan. Böyle çok güzel, pozitif bir an yaşadık. Bayağı bir uzun uzun Türkçe konuşarak sohbet ettik. Hatta bu kadın uzun yıllarca Türkiye'de yaşamış. Türkçesi çok iyi, çok güzel Türkçe öğrenmiş. Bayağı uzun uzun sohbetler ettik. Türkiye'de çalışmış, İstanbul'da yaşamış. Türkçeyi çok iyi öğrenmiş, Türkiye'yi çok seviyormuş. Çok güzel zaman geçirmiş Türkiye'de. Hani bir problem, bir sıkıntı yaşamamış falan. Ve ben de bir Türk olarak Ermenistan'a geldiğim için de ve videolar çektiğim için çok mutlu olmuş. Böyle çok güzel, pozitif bir an yaşadım. Yani Ermenistan'da şu ana kadar hani yaşadığım öyle sıkıntılı Türk olduğum için işte hani yaşanan bazı işte ne bir ırkçılık olayları olsun, şöyle olsun, böyle olsun derken bu an beni gerçekten çok mutlu etti ve bayağı bir pozitif bir an yaşamış olduk. Siz de eğer bir gün Gümrü şehrine gelirseniz bu arkamdaki Ponçik Monçik restoranına gelin. Buranın menajerin adı Janeta diye hatırlıyorum. Çok güzel, tatlı, güzel bir kadın. Janeta'ya selam verin. Hatta benim aracılığımla geldiğini falan söyleyin. Benim selamımı da iletin. Burada da bir yemek yiyin. Güzel, pozitif bir an oldu. Yani Ermenistan'da ırkçılık olayları evet çoğu zaman oluyor. Yaşamadım değil, yaşadım. Önceki videolarımda da gördünüz. Türk'üm dediğim zaman problemler yaşadım. Polisler tarafından sorgulara da çekildim. Yani ırkçı kesim var ama iyi insanlar da fazlasıyla var. Yani ben Ermenistan'daki ırkçılık, Türklere düşmanlık mantığında şöyle söyleyebilirim. %50 diyebilirim. Sevenler var. Böyle az önceki o Janeta gibi veya daha önceki tanıştığım insanlar gibi güzel insanlar var. Sevmeyen, nefret eden insanlar da var. Yani aslında bütün Ermeniler kötüdür falan, öyle bir olay yok abi. Yani iyi insan da var, ırkçı, sevmeyen insanlar da var. Az önce ben çok güzel bir olay yaşadım. Çok da mutlu oldum, pozitif oldum. Valla sonunda Ermenistan'da böyle bir yüzüm güldü ve ilk defa bir Ermeni ile uzun uzun böyle pozitif, çok tatlı, güzel bir şekilde konuştuk. Neyse, bunu size bir anlatmak ve bildirmek istedim. Neyse, şimdi hadi, çok önemli gezilecek yerler var burada tarihi açısından. Hadi şimdi oralara gidelim. Bu gördüğünüz ne miydi? Düğün konvoyu. Ya aynı bizim Türkiye'dekinin aynısı. En önde gelin arabası, arkasında işte birçok araba, tıt 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 kornaları basıyorlar, arabaları mağazalarını süslemişler gelin arabası şeklinde. Tam düğün konvoyu yapıyorlar. Aynı bizim Türkiye'de de aynı olay var. Ermenistan'da da aynı benzer kültürü gördük. Burada da demek ki düğüne giderken bu konvoy yapma olayları Ermenistan'da da bir kültür olarak varmış. Şimdi tarih açısından çok ama çok önemli bir yere geldim. Bu yukarıda gördüğünüz yer bir kale ve buranın ismi Siyah Kale olarak geçiyor. Şimdi oranın içerisine gireceğiz. Tarih açısından hem de bizim kendi tarihimiz olarak da bayağı önemli bir yer. Siyah Kale'nin içerisine girdim. İç bölümü bu şekilde. Tabi buralar bayağı bir restorasyon görmüş. Bayağı araba park yeri, yeni inşaatlar falan olmuş. Kale bölümü asıl burası ve şuralarda asıl kalenin surları. Ve şuradan baktığımızda ise şehir merkezi tarafına bakıyoruz. Yani burası Ermenistan tarafı ve az önce benim bulunduğum Gümrü şehrinin şehir merkezi bu tarafta kalıyor. İleride de bir sürü dağlar var ve hepsinde artık kar da yağmaya başlamış. Ve bu şekilde çok güzel bir şehir manzarası da var. Ve asıl bizi ilgilendiren olay ise şu tarafta.
şu ileriki taraf, hatta şu parmağımın uç tarafında, tam şu bölgede çok az ilerisi Türkiye sınırı ve Kars. Hemen şu ilerisi Kars oluyor. Peki bu kalenin ne önemi var, tarihte ne yaşandı? Öncelikle yaklaşık 19. yüzyılın ortalarında, yani 1850'li 1860'lı yıllarda, o zamanlar tabi daha Türkiye Cumhuriyeti kurulmamıştı ve Osmanlı Devleti vardı. Osmanlı Devleti'nin olduğu zamanlarda bu zamanlarda da daha Sovyetler Birliği de daha kurulmamıştı. O zaman sadece Rus İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu varken tabi bu iki imparatorluk birbiriyle düşman ve savaş içinde olduğu için Ruslar artık yavaş yavaş Osmanlı'ya saldırıya geçmeye başlamışlar ve Türkiye'nin doğu tarafından, Kafkas taraflarından Türkiye'ye saldırmak için Ruslar önce bu bölgeye gelmişler, tam bulunduğum bu yere, ve 1850-1860'lı yıllardayken buradaki kaleyi Ruslar inşa etmişler. Tamamen Osmanlı Devleti ile, yani Türklerle savaşabilmek için. Yani bulunduğum bu yerin stratejik olarak önemi çok fazla. Zaten gördüğünüz gibi tepe bir noktadayız. Birçok arazi direkt gözümüzün önünde ve hemen şu ilerisi zaten Kars oluyor. Şu karşıda gördüğünüz dağlar falan mesela, yani Ağrı Dağı tarafları, Kars tarafları, Türkiye sınırı tarafları. Osmanlı ile savaşabilmek için Ruslar bu kaleyi inşa etmişler. Ondan sonra tabi burada savaşlar olmuş, bayağı bir burada kanlar dökülmüş, etmiş falan derken o savaşın sonucunda da Ruslar galip gelmiş. Osmanlı Devleti bu bölgeyi kaybetmiş ve Ruslar bu bölgeyi tamamen almışlar ve Osmanlı'ya doğru ilerlemeye başlamışlar. Buranın stratejik önemi ve tarih olarak bizim için önemi de bu. Yani sonrasında Ruslar burayı hükmetmiş ve Rusların bölgesi olmuş burası. Yani Ermenilerin de değil aslında. Direkt Ruslar almış burayı. Ve sonrasında ta ki Atatürk zamanına kadar 1920'li yıllara gelindiği zaman, Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'ni kuracağı zamanlarda 1920'lerde burada zaten bulunduğum şehrin adı Gümrü ve burada Gümrü Anlaşması yapılacakmış Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından. Hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulduktan sonra ilk yaptığı uluslararası anlaşma olacakmış, Gümrü Anlaşması. Burada Ermenilerle ve Türkler arasında imzalanacak olan sözleşmede ve sonrasında sözleşmeyi iki taraf da onaylamış ve bir gün sonrasında ise Ermeniler Türklerle, yani Mustafa Kemal Atatürk tarafıyla anlaşmayı tam yaptıktan bir gün sonra Ermeniler hem Gümrü Anlaşması'nı imzalıyorlar, sonrasında ise Sovyetler Birliği'ne katılmaya karar veriyorlar ve yani Rus tarafını seçiyorlar. Sovyetler Birliği'ne katılıyorlar. Hemen bir gün sonrasında, tabii bir gün sonrasında Sovyetler Birliği'ne Ermeniler, yani Ermenistan katılınca tabii Türkiye tarafından, Mustafa Kemal Atatürk tarafından bu anlaşmada artık iptal ediliyor ve onaylanmıyor. Ve çok kısa bir süre sonrasında ise Moskova Anlaşması imzalanıyor. Yani Gümrü Anlaşması hiçbir zaman yürürlüğe girmiyor. Moskova Anlaşması yürürlüğe giriyor. Kısacası bulunduğum bu Siyah Kale'nin manzarası ve tarihi bu şekilde. Ve işte kale bu şekilde. Aslında çok da fazla büyük bir kale değil. Yani bakın, yani şu an, yani benim şu anda gözümle gördüğüm 150-200 yıl öncesini bilemem ama şu an gördüğünüz bu şekilde minik bir kale var. Ama stratejik olarak yeri çok önemli ve Ruslar 1850 yıllarda, yani Osmanlı ile Kafkas cephesinden savaşabilmek için seçtikleri en önemli, en iyi noktayı burası olarak düşünmüşler ve yapmışlar. Ki gerçekten de öyle gözüküyor. Çünkü burası yüksek bir nokta. Karşıda bakın, şu karşıdan mesela düşmanlar mı gelecek? Osmanlı mı gelecek? Türkler mi gelecek? Buradan çok rahat bir şekilde görüp kontrol edebiliyorlar her tarafı. Şu taraf Türkiye tarafı, şu taraf ise Ermenistan tarafı. Bu şekilde bir önemi var burada. Şimdi geldik yine şehir merkezine. Şimdi bu Gümrü'nün en böyle aktif, canlı olan sokaklarından birisi Abovyan Sokağı'na geldik. Ben buraya dün de gelmiştim. Dün de size video çekerek gösteriyordum. Ama tam bu noktada, sokağın girişine dün bir polis tarafından saldırıya uğramıştım. Ermeni bir polis tarafından. Türk olduğum için sorguya çekmişti falan filan derken bu sokağı gezememiştim buraları. Şimdi yeniden geldim. Umarım başım belaya girmeden bu sefer gezebileceğim. Çünkü bu sokağı size göstermek istiyorum. Çünkü Abovyan Sokağı başkent Erivan'da da zaten en böyle gezilecek, en ünlü yerlerden birisiydi. Burada da aynı şekilde Gümrü şehrinde yine Abovyan Sokağı ve en canlı bir şekilde burada sokaklar bu şekilde. İnsanlar buraya gezmeye geliyorlar. Burada böyle bir iki tane kafe, restoran falan var. Aslında çok fazla bir esprisi yok. Fazla yapılacak bir olay yok. Sadece güzel mimarileri, eski Sovyetlerden kalma mimariler ve Gümrü'deki Ermeni insanların gezdikleri, zaman geçirdikleri en şehir merkezi, en can alıcı noktalardan birisi bu sokak. Oh be dedim ya bu sokağı şimdi dümdüz rahat yürüyünce. Çünkü burası kalabalık bir sokaklar olduğu için, gerçi şu an fazla değil ama dün işte burada polis tarafından saldırıya uğrayınca
gezememiştik. Şimdi oh be dedim ya, rahat rahat şu sokağı yürüyünce, Türkçe konuşarak rahatça yürüyebiliyorum diyor sonunda. Sevindim, mutlu oldum. Şimdi yürüyoruz. Tabii Türkçe konuştuğumu duyan insanlar çok laf atmıyorlar ama dönüp dönüp ters ters bana bakıyorlar böyle. Onları ben fark ediyorum. Kameraya ne kadar denk geliyordur bilmiyorum ama ben böyle konuştuğum zaman yandan insanlar dönüyorlar. Ters ters bana bakıyorlar. Bana bu Türk gelmiş buraya veya bir Azerbaycanlı gelmiş gibi. Ya aslında sorun şu. Türk olmam değil. Türkçe konuşuyorum. Türkçe ile Azerbaycan dili de çok benzer olduğu için, ben burada Türkçe konuştuğum için beni aslında Türk değil de Azerbaycanlı sanıyorlar. Yakın zamanda Karabağ Savaşı'ndan dolayı Azerbaycan'la araları sonuna kadar berbat olduğu için beni Azerbaycanlı sanıyorlar. Asıl Azerbaycanlılardan çok nefret ediyorlar. Ermeniler yani inanılmaz derecede. Bir tane Ermeni bulamazsınız Azerbaycanlı seviyorum diyen, Karabağ Savaşı'ndan dolayı. Beni de işte Azerbaycanlı sanıyorlar. O yüzden burada genelde problem yaşıyorum. Hani direkt konuşmamdan ötürü. Ama şu an bir sıkıntı yok. Yürüyoruz, dolaşıyoruz sokaklarda. Mimariler güzel ama Gümrüşehir'inde benim en sevdiğim şeylerden birisi burada yüksek binalar yok, apartmanlar yok. Burada alçak alçak binalar var. Gördüğünüz gibi şehrin şu an en merkezindeyiz ya. Yani şöyle düşünün, İstanbul şehrinde sanki Kadıköy'de, Beşiktaş'ta veya ne bileyim Levent'te, Etiler'de falan olduğumuzu düşünün. Yüksek yüksek binalar var. Burada da mesela tam şehrin en merkezinde alçak binalar var. Hep böyle bir katlı, iki katlı yerler. O yüzden çok tatlı. Böyle alçak binaların olması, küçük bir yer olması benim en sevdiğim şey oldu. Bakın ara sokaklar rastgele. Güzel yani, Gümrüşehir'i harbiden çok sessiz, sakin, kendi çapında olan standart bir şehir. Aynı zamanda Ermenistan'ın en büyük ikinci şehri ve en büyük ikinci şehri olmasına rağmen ama nüfusu 200.000 insan var. Tamamen kalabalığı takip ediyorum. Çok fazla insan şehir merkezi tarafından buraya doğru yürüyorlar. Bu yol üzerinde ne var bilmiyorum. Dün tam bu noktaya kadar gelip daha ilerisine gidememiştim. Bir bakalım. Çünkü genelde genç nüfus, böyle ne bileyim 15, 20, 25 yaşındaki gençler bu noktada çok fazla görüyorum. Ve bu taraftan böyle yürüyorlar. Biz de bir bakalım, ileride herhalde daha böyle kafelerin, eğlence yerlerinin olduğu yerler vardır diye herhalde tahmin ediyorum. Ki zaten bu sokakta ilerledikçe daha böyle eğlence yerleri gözükmeye başladı. Böyle kahve dükkanları, daha sık alışveriş dükkanları. Ama genelde böyle kahve dükkanları burada çoğalmaya başladı. Bu yolun sonu nereye gidiyor acaba? Gümrüşehir'inde bakalım. Genelde kalabalığın gittiği bölge nerede? Bakın burada da işte kıyafet dükkanları, ayakkabıcılar, standart esnaflar burada. Yani hem şehrin merkezi ve ticaretin döndüğü noktalar genelde burasıymış. Çok sakin bir hayat yaşıyorlar ya. Gerçekten ömrümde gezdiğim ülkeler arasında en sakin, sessiz, sakin olan millet kesinlikle Ermeniler diyebilirim. Yani gerçekten çok sessiz, sakin. Böyle yani hareketlilik olmadan, aksiyon olmadan standart yaşıyorlar ya. Öyle gördüğünüz gibi insanlar yürüyüş yapıyorlar. Şurada gördüğünüz gibi çok fazla parklar var. Parklarda zaman geçiriyorlar. Yani sosyal aktivite anlamında pek gelişmiş bir ülke değil ya. Hani başkent Erivan da öyleydi. Burası da yani çok aşırı bir gelişmiş bir ülke değil. Özellikle Türkiye ile kıyasladığımız zaman olanaklar olarak pek gelişmiş değil ya. Hani yapılacak çok olay yok. İnsanlar standart işte dükkan açmış, esnaflık yapıp para kazanıp geçimini sağlıyor. Sosyal aktivite olarak da genelde sokaklarda ve parklarda bu şekilde yürüyüş yapıyorlar. Standart bir hayat yaşıyorlar. Ve böyle şehrin yine bir başka bir ana caddesine geldik. Fazla bir olay yok ya. Yürüdükçe hangi sokağa girersem gireyim aynı manzaralarla karşılaşıyorum. Standart işte her şey. Burası sakin bir ülke olduğu için ben de olabildiğince mecbur sakin zaman geçiriyorum. Şimdi böyle bir yere geldim. Yine merkezi yerlerden, az önce gezdiğimiz yerlerden birisi. Ya dedim yapacak bir şey yok. Hadi dedim bir kafede oturup kahve içeyim. Ama kahve içecek bir kafe bile bulamadım. Yani Ermenistan'da kahve kültürü çok iyi. Yani her yerde kahve satılıyor. Kahve içecek çok yer var ama bizim bildiğimiz gibi yani bir kafe tarzında değiller ama yani böyle bir kafeye oturalım, bir masaya oturalım da orada oturalım, içelim diyebileceğim yani çok yok, yani çok az var. Oturacak bir yer bulamadım. Genelde kahveler sokakta seyyar satıcılar tarafından, büfeler tarafından satılıyor. Örneğin bakın şu az ileride bir tane kafe var. Orada hem taze meyve suyu satıyorlar hem kahve satıyorlar. Bu şekilde take away tarzında, gel kahveyi al git yürürken iç tarzında yerler var. Ben de şu ilerideki yerden kahve satın aldım. Bu şekilde böyle.
Böyle sade kahve aldım. Yarım bardak şeklinde verdiler. Fiyatı 100 Ermeni dramı. O da 25 sent ediyor. Yani güzel bir kafeye oturup böyle rahat rahat kahve içeyim dedim ama kafe yok yani böyle rahat rahat oturabileceğin. Mecbur ben de TKV'yi oradan aldım. Burada banka oturdum burada. Bankta sessiz sakin zaman geçiriyorum. Yani yapacak bir şey bulamıyorum. Bitti yani yapacak bir şey yok. Sessiz sakin böyle oturdum bankta kahve içiyorum. 네. Bir düğüne denk geldim. Bir nikaha denk geldik. Yürüyordum yolda rastgele. Baktım bir kalabalık var. Dedim ne var burada? Bakayım bir gelin damat falan varmış. Bakıyorum Ermenistan'da böyle nikah olayları, gelin damat olayları nasılmış diye. Burada böyle işte fotoğraf çekimi falan yapıyorlar şimdi. Bakalım ya nasılmış bakalım. Mutluluklar dileriz Ermeni çiftimize. Her zaman böyle mutlu kalsınlar. Artık canım sıkıldı iyice ya. Vallahi şehirde yapacak hiçbir şey bulamıyorum. Çok sıkıldım harbiden. Yapacak hiçbir şey yok. Artık ne yapayım gelin damat falan izliyorum burada. Nikah izliyorum. Ay ay. Artık yapacak daha fazla şey yok. Şehirde gitmediğim yer kalmadı. Buralarda geziyorum da. Artık ben otele dönüyorum. Biraz uzanayım bari. Sıkıldım ya. Harbiden yapacak bir şey yok. Çok fazla sıkıcı. Bu videoyu burada bırakıyorum. Teşekkürler izlediğiniz için. Kanala abone olup videoyu beğenip bir yorum yazmayı da unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz dostlar.